Videoyu beğenmeyi ve hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kozmik Rota'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Önceki yolculuğumuzda Venüs'e yüklenen astrolojik anlamları, ardından gezegenin yoğun atmosferini, aşırı yüzey koşullarını ve sıra dışı hareketlerini birlikte incelemiştik. Fakat bütün bunları nasıl öğrendiğimiz başlı başına bir keşif hikayesi. 5. Bölüm. Venüs'ü nasıl keşfettik? Antik gözlemlerden uzay araçlarına. Venüs her zaman görünürdü. Ama görünür olmak, anlaşılmak anlamına gelmiyordu. İnsanlar bu gezegeni binlerce yıl boyunca çıplak gözle izledi. Sonra teleskoplar ortaya çıktı. Ardından Venüs'e uzay araçları gönderildi. Atmosferleri ölçüldü, yüzeyine inildi ve bulutların ardındaki gezegen radar ile haritalandı. Gökyüzündeki parlak bir ışığın bilimsel olarak incelenen bir gezegene dönüşmesi binlerce yıl sürdü. Bu uzun keşif yolculuğunun ilk adımı insanların Venüs'ün hareketlerini düzenli olarak kaydetmesiyle başladı. Venüs'e ilişkin en eski düzenli gözlem kayıtlarından bazıları Mezopotamya'ya uzanıyor. Amisaduqa Venüs tableti, gezegenin gökyüzünde ilk ve son kez göründüğü zamanları kaydeden en eski metinlerden biridir. Bu kayıtlar modern anlamda bilimsel teoriler değildi. Gözlemler, kehanetlerle ve krallığın geleceğine ilişkin yorumlarla iç içeydi. Fakat önemli bir alışkanlık başlamıştı. Gökyüzüne bakmak, değişimleri kaydetmek ve tekrar eden bir düzen aramak. Bilimsel keşfin ilk adımı da çoğu zaman budur. İnsanlık önce Venüs'ün hareketlerini kaydetti. Yüzyıllar sonra teleskop ortaya çıktığında bu hareketler evrenin düzenine ilişkin çok daha büyük bir tartışmanın parçası olacaktı. 1610 yılında Galileo Galilei teleskopunu Venüs'e çevirdi. Galileo, Venüs'ün tıpkı Ay gibi evrelerden geçtiğini gördü. Gezegen bazen ince bir hilal, bazen yarım daire, bazen de neredeyse bütünüyle aydınlanmış bir disk gibi görünüyordu. Üstelik Venüs'ün görünür büyüklüğü de bu evrelerle birlikte değişiyordu. Bu gözlem o dönemde yaygın olan dünya merkezli görüş, yani Ptolemaios modelinin Venüs'ün bütün evrelerini açıklayamayacağını gösterdi. Çünkü Venüs'ün hilalden neredeyse tam aydınlanmış hale kadar değişebilmesi, onun yalnızca dünya çevresinde değil, Güneş'in çevresinde de hareket ettiğine işaret ediyordu. Galileo'nun gözlemleri tartışmayı tek başına sona erdirmedi. Fakat dünyanın evrenin değişmez merkezi olduğu düşüncesini sarsan en güçlü kanıtlardan biri haline geldi. Bazen büyük bir düşünsel devrim, teleskopta görülen ince bir ışık çizgisiyle başlar. Venüs'ün evreleri gezegenin hareketini anlamamıza yardım etmişti. Bir sonraki büyük adımda ise Venüs, Güneş sisteminin gerçek büyüklüğünü ölçmek için kullanılacaktı. 1761 ve 1769 yıllarında Venüs, Dünya ile Güneş'in arasına geçti. Dünyadan bakıldığında gezegen, Güneş'in parlak yüzeyi üzerinde ilerleyen küçük ve karanlık bir nokta olarak görüldü. Bu olaylara Venüs geçişi adı veriliyor. Bilim insanları dünyanın farklı bölgelerine gözlem ekipleri gönderdi. Aynı geçişin farklı noktalardan ne zaman başladığını ve ne kadar sürdüğünü ölçtüler. Venüs'ün Güneş üzerindeki görünür yolu, gözlemcinin Dünya üzerindeki konumuna göre çok küçük bir miktarda değişiyordu. Bu fark kullanılarak Dünya ile Güneş arasındaki mesafe hesaplanabiliyordu. Yani Venüs geçişleri yalnızca nadir gök olayları değildi. İnsanlığın Güneş sistemi için kullandığı ilk büyük ölçüm araçlarından biriydi. 1761 yılında gerçekleşen Venüs geçişi, dönemin birçok bilim insanı tarafından dikkatle izlendi. Bu gözlemciler arasında Rus bilim insanı Mihail Lomonosov da bulunuyordu. Burada Lomonosov'un kim olduğuna kısaca bakmak önemli. Çünkü onun çalışmaları yalnızca astronomiyle sınırlı değildi. Lomonosov, Rus aydınlanmasının önde gelen bilim ve kültür insanlarından biriydi. Fiziksel kimyanın kurucularından ve kütlenin korunumu ilkesinin öncülerinden kabul edilir.
Rus edebi dilinin gelişimine de katkıda bulunmuştur. Ayrıca 1755 yılında Moskova Üniversitesi'nin kurulmasında da belirleyici rol oynamıştı. Lomonosov, Venüs geçişi sırasında Güneş'in kenarından ayrılırken Venüs'ün çevresindeki kısa süreli ince bir ışık yayı oluştuğunu gözlemledi. Lomonosov, bu ışığın Güneş ışınlarının Venüs'ü çevreleyen gaz tabakasına geçerken kırılmasıyla oluştuğunu düşündü. Burada Venüs'ün çevresinde ışığı kırabilecek kadar yoğun bir atmosfer bulunduğu sonucuna ulaştı. Bu gözlem geleneksel olarak Venüs atmosferinin keşfi olarak kabul edilir. Bu soruların cevabı için teleskoplardan daha fazlası gerekiyordu. 20. yüzyıla gelindiğinde Venüs'ün kalın bulutlarının altında yağmurlu ormanlar, bataklıklar ya da ılık bir okyanus dünyası bulunabileceğini düşünenler vardı. Bu düşünceleri değiştiren görevlerden biri NASA'nın Mariner 2 uzay aracı oldu. Mariner 2, 1962 yılında Venüs'ün yakından geçerek başka bir gezegene ulaşan ilk başarılı gezegenler arası uzay görevi haline geldi. Araç yüzeye inmedi ve fotoğraf çekmedi, fakat mikrodalga ve kızılötesi ölçümleri bulutların altındaki yüzeyin son derece sıcak olduğunu ortaya koydu. Venüs'ün altında tropik ve ılıman bir dünya bulunabileceği düşüncesi böylece büyük ölçüde sona erdi. İnsanlık Venüs'e yakından bakmış ve beklediğinin tam tersini bulmuştu. Burada keşif tarihinin ilginç anekdotlarından biri karşımıza çıkıyor. 1974 yılında Venüs'e ulaşan Mariner 10 gezegeni yalnızca incelemekle kalmadı. Venüs'ün yerçekiminden yararlanarak hızını ve yönünü değiştirdi. Ardından Merkür'e doğru ilerledi. Araç bütün yolculuğu yalnızca kendi yakıtıyla gerçekleştirmek yerine hareket halindeki bir gezegenin çekiminden yararlandı. Venüs, başka bir dünyaya ulaşmak için kullanılan kozmik bir dönemeç haline geldi. Ancak Venüs'ü gerçekten tanımak için yanından geçmek yeterli değildi. Atmosferine girmek ve yüzeyine ulaşmak gerekiyordu. Bu noktada Venüs keşif tarihinde Sovyetler Birliği'nin Venera programı öne çıktı. 1960'lardan 1980'lere kadar süren bu program, Venüs'e ulaşmak için yürütülen en uzun ve en ısrarlı görev dizilerinden biriydi. İlk araçların bazıları fırlatma sırasında kaybedildi. Bazıları Venüs'e ulaşmadan infilak etti. Bazıları ise atmosferin basıncı ve sıcaklığı karşısında kısa sürede işlevini yitirdi. Fakat her başarısızlık bir sonraki aracın nasıl güçlendirilmesi gerektiğini gösterdi. Sonunda Venera 7, 1970 yılında Venüs yüzeyine ulaştı. İniş sırasında kapsülü yana devrilmişti. Sinyali zayıftı. Fakat dünyaya veri göndermeyi sürdürdü. Venera 7 başka bir gezegenin yüzeyinden veri ileten ilk uzay aracı oldu. 5 yıl sonra Venera 9 daha da ileri gitti. 1975 yılında gönderdiği görüntülerde Venüs yüzeyinde düz plakaları ve kırılmış kayaları andıran yapılar görülüyordu. Bunlar başka bir gezegenin yüzeyinden gönderilen ilk görüntülerdi. Bulutların altında ormanlar yoktu. Kayalık, ağır ve yabancı bir dünya vardı. Venera araçları yüzeyin yalnızca küçük bölümlerini gösterebildi. Gezegenin büyük kısmını gösterebilmek için farklı bir yönteme ihtiyaç vardı. Çözüm radardı. NASA'nın Magellan uzay aracı 1989 yılında fırlatıldı ve 1990'da Venüs yörüngesine ulaştı. Magellan normal bir fotoğraf çekmedi. Gezegenin üzerine radar dalgaları gönderdi. Bu dalgalar bulutların içinden geçti, yüzeye çarptı ve uzay aracına geri döndü. Magellan, Venüs yüzeyinin yaklaşık %98'ini haritaladı. Volkanik ovalar, dağ kuşakları, kraterler, lav kanalları ve karmaşık teserra arazileri ilk kez küresel ölçekte görülebildi. Venüs artık yalnızca bulutlarla kaplı parlak bir küre değildi. Haritası çıkarılmış, jeolojik bir dünyaydı. Magellan verilerinde ayrıca dikkat çekici bir anekdot daha saklı. Bu bulgular yeni bir uzay aracından gelmedi. Radar kayıtları onlarca yıl boyunca arşivde bekledi. Bilgisayarların ve görüntü işleme yöntemlerinin gelişmesiyle eski veriler yeniden incelendi ve yeni sonuçlar ortaya çıktı. Bilimde bazen yeni bir keşif, yeni bir araç göndermekten değil, yıllar önce toplanmış verilere yeni yöntemlerle tekrar bakmaktan çıkar. Magellan Venüs'ten ayrıldı.
Ama bıraktığı veriler hala çalışmaya devam ediyor. İnsanlık Venüs'ü önce kaydetti. Sonra hareketini çözdü. Atmosferini fark etti. Yanından geçti. Yüzeyine indi. Ve sonunda bulutların arkasındaki dünyayı haritaladı. Fakat bütün bu keşifler daha büyük bir soruyu ortadan kaldırmadı. Dünya ile neredeyse aynı büyüklükteki Venüs neden bu kadar farklı bir gezegene dönüştü? 6. Bölüm. Dünya ve Venüs neden bu kadar farklı? Benzer başlangıçtan iki ayrı gezegene. Uzaktan bakıldığında Dünya ile Venüs birbirine şaşırtıcı derecede benzer. İkisi de kayalık gezegen. Boyutları ve kütleleri birbirine yakın. Muhtemelen Güneş sisteminin benzer ham maddelerinden oluştular. Fakat gezegenlerin kaderini yalnızca büyüklükleri belirlemiyor. Güneşe uzaklıkları, aldıkları enerji, atmosferleri, iç yapıları ve milyarlarca yıllık jeolojik değişimleri başlangıçta benzer görünen iki dünyayı farklı yönlere sürükleyebiliyor. Önceki yolculuğumuzda Venüs'ün bugünkü atmosferini ve yüzey koşullarını incelemiştik. Bu kez aynı sayıları yeniden sıralamak yerine gezegenin geçmişine birlikte bakalım. Venüs bugün son derece kuru bir gezegen. Fakat Venüs atmosferindeki iki farklı hidrojen türü gezegenin geçmişi hakkında önemli bir ipucu veriyor. Bunlardan birincisi normal hidrojendir. Hafif olduğu için atmosferin üst katmanlarından uzaya daha kolay kaçabilir. İkincisi ise döteryumdur. Döteryum normal hidrojenden daha ağırdır. Bu nedenle atmosferde kalma ihtimali daha yüksektir. Venüs'ün atmosferindeki döteryumun normal hidrojene oranı dünyadakinden çok daha yüksektir. Bu durum Venüs'ün zaman içinde büyük miktarda hafif hidrojen kaybettiğini gösteriyor. Hidrojen suyun temel parçalarından biri olduğu için bu sonuç Venüs'ün geçmişte bugünkünden daha fazla suya sahip olmuş olabileceğini düşündürüyor. Ancak yüksek döteryum oranı Venüs'te bir zamanlar okyanuslar bulunduğunu tek başına kanıtlamaz. Bu su yüzeyde sıvı halde bulunmuş olabilir. Atmosferde buhar olarak kalmış olabilir. Ya da kayaççıların içinde tutulmuş olabilir. Venüs ısındıkça su buhar halinde atmosferin üst katmanlarına taşınmış olabilir. Burada güneşten gelen mor ötesi ışınlar su moleküllerini parçalamış, hafif hidrojen atomlarının bir bölümü de zamanla uzaya kaçmış olabilir. 6X, Venüs'ün yoğun atmosferinde ilerlerken aşağıda bulutların örttüğü yüzeyi görüyoruz. Keşif aracımızın sensörleri ise çevresindeki gazları analiz ediyor. Ekranda beliren sonuç dikkat çekici. Venüs atmosferindeki döteryum oranı gezegenin geçmişte bugünden daha fazla su taşıdığına işaret ediyor. Ancak bu suyun kaybı tek bir nedenle açıklanamaz. Güneş ışınımı, atmosfer kimyası, volkanik faaliyetler ve üst atmosferde gerçekleşen süreçlerle birlikte etkili olmuş olabilir. Bu süreci daha iyi anlayabilmek için Venüs'ü bir kez daha dünyamızla karşılaştırmamız gerekiyor. Şimdi keşif aracımızın ekranından Dünya ve Venüs arasındaki bu önemli farka birlikte bakalım. Dünyamızın çevresinde gezegenin iç yapısından kaynaklanan güçlü bir küresel manyetik alan bulunuyor. Venüs'te ise buna benzer güçlü bir koruyucu alan yok. Bu nedenle Güneş'ten gelen parçacıklar Venüs'ün atmosferine daha kolay ulaşabilir. Bu durum atmosferdeki bazı gazların zamanla uzaya kaçmasına katkı sağlamış olabilir. Fakat Venüs'ün su kaybının tek nedeni bu değildir. Gezegenin Güneş'e daha yakın olması, daha fazla enerji alması ve atmosferinin yapısı da bu süreçte önemli bir rol oynamış olabilir. Bu karşılaştırma bizi Venüs'ün geçmişine ilişkin en büyük sorulardan birine götürüyor. Venüs'te bir zamanlar sıvı su okyanusları var mıydı? Bazı bilimsel çalışmalara göre Venüs, milyarlarca yıl önce yüzeyinde sıvı su bulunabilecek kadar ılıman koşullara sahip olabilir. Başka çalışmalar ise gezegenin hiçbir zaman okyanus oluşturacak kadar soğumadığını öne sürüyor. Hangi senaryonun doğru olduğunu henüz bilmiyoruz. Venüs bazen dünyanın geleceği olarak gösterilir. Oysa bu iki gezegen benzer bir başlangıçtan çıkıp bambaşka yollara sürüklenmiştir. Venüs'ün asıl öğrettiği şey yaşanabilirliğin kalıcı olmadığıdır. Atmosfer, su, güneş ışınımı arasındaki denge bozukluğunda bir gezegenin kaderi tamamen değişebilir. Venüs, kendi geçmişinin yanında başka yıldızların çevresindeki gezegenleri
nasıl değerlendirmemiz gerektiği konusunda da önemli ipuçları verir. Çünkü bir gezegenin dünyaya yakın büyüklükte olması, yaşam için uygun koşullara sahip olduğu anlamına gelmez. Peki Venüs'ün yüzeyi bugün yaşama kapalıysa, yaşam ihtimali gerçekten tamamen sona ermiştir. Bir sonraki görevde Alta X, kozmik rotanın yeni durağına doğru yola çıkacak. Yeni keşiflerde yeniden buluşmak üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kozmik Rota devam edecek.